Bugün ilk defa Starbucks kurabiyesi yapmayı denedim ve gerçekten çok beğendim. Hazırsanız hep beraber bu harika kurabiyeyi yapalım. İlk olarak derin bir kap alıyoruz ve içerisine 125 gram margarin ya da tereyağı koyuyoruz. Üzerine 1,5 çay bardağı kadar toz şeker ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı kadar buğday ya da mısır nişastası ekliyoruz. 1 paket şekerli vanilini de ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar kabartma tozunu ilave ediyoruz. Bir tane de yumurtayı tatlımızın içerisine kırıyoruz. Tabii benim gibi kırarken yumurtayı içine düşürmemeye dikkat ediyoruz. Minik bir tutam halinde tuzu da ilave ediyoruz ve yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Ben işlemin başında eldiven kullanarak yoğurmaya çalıştım fakat eldivene çok fazla yapıştığı için videonun devamında çıkarttığımı göreceksiniz. Şimdi hamurumuzun kıvamına bakıyoruz ve duruma göre un ilave edebilirsiniz. Bu aşamada çok iyi bir şekilde yoğurmak gerekiyor. Kıvamın tam bir kurabiye kıvamını alması oldukça önemli. Ben birazcık daha un ilave ettim çünkü hamurum çok cıvıktı. Unu her seferinde azar azar dökmek gerekiyor. Bir anda dökmek kıvamın bozulmasına yol açıyor. Yaklaşık bir su bardağı kadar ceviz içimizi de kurabiyemize katıyoruz. Ve yine yoğurmaya devam ediyoruz. Üzerine bir kutu kadar çikolata parçaları yazan Doktor Oetker'in ürününden katıyoruz. Videonun devamında bu paketin sadece sütlü çikolatası olandan da vardı. Ben onu da kattım. Bu sayede daha yoğun ve daha güzel bir çikolata tadı aldım. Bu arada yoğurma işlemine halen devam ediyorum ve kıvamından emin olmaya çalışıyorum. Artık hamurumun hazır olduğuna eminim. Birazı çikolatalı, birazı da sade olmasını istediğim için hamuru 2 parçaya bölüyorum. Ve fındık büyüklüğünde parçalar alarak fırın tepsisine dizmeye başlıyorum. Bu arada fırın tepsisine yağlı kağıt sermeyi de mutlaka unutmayın. Sade olanlar hazır olduktan sonra sıra geldi kakaolu olanları koymaya. Ben bu aşamada 2 yemek kaşığı kakao koydum fakat çok yoğun olduğunu fark ettim. Kakaonun üzerinden birazcık aldım. Bunun yerine 1 yemek kaşığı kadar kakaonun yeterli olacağını düşünüyorum. Yine aynı karışımı da yoğuruyorum. Bu sefer eldivenlerimi çıkarttım ve çok daha rahat bir şekilde yoğuruyorum. Kakaolu olanları da tepsime dizdikten sonra sıra geldi üzerlerine çay bardağıyla basmaya. Bu sayede tam böyle Starbucks kurabiyesi görüntüsü elde ediyorum. Teker teker her birinin üzerinden geçiyorum. Kurabiyelerimi 180 derece ısıtılmış fırınıma veriyorum ve 15-20 dakika kadar pişmesini sağlıyorum. Ve 15 dakikanın sonunda harika pişen kurabiyelerim hazır oluyor. Burada bir tadım testi yapıyorum ve gerçekten hayran kalıyorum. Bu arada küçük bir tüyo vermek istiyorum. Fırından çıkarttığınızda kurabiye böyle yumuşacık olacak. Sakın endişelenmeyin ve bekleyin. Bir süre sonra sertleşiyor.